Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Kadın orgazm sorunlarını konuşuyoruz. Kadın orgazm sorunlarının tedavisi mümkün mü? Mümkünse nasıl? Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından birisidir. Orgazm olamama, orgazm olma zorluğu, orgazma ulaşamama. Ancak orgazm sorunları kader değil. %100 tedavisi var. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim ki bir rahatlayın ve primer tedavisi cinsel terapi tabii ki. Biz kadın doğum uzmanlarının ayrıca son dönemlerde teknolojinin ışığında geliştirdiğimiz bazı tedaviler var ki gerçekten ben danışanlarımdan ve hastalarımdan çok güzel dönüşler alıyorum. Birincisi PRP dediğimiz kendi kanınızdan trombositlerden hazırlanan kök hücreden zengin sıvının G noktası, vulvar erojena, labialar, klitoris çevresine uygulanmasıyla bu bölgenin kanlanması ve sinir ağının yeniden uyarılmasına dayanan bir tedavi. Diğeri vajina ön duvarına, vulvar erojena uyguladığımız karbondioksit tedavilerle yine sinir uçlarının aktive olduğu bir alan. Bir diğer orgazm ve boşalma sorunu tedavisinde Kegel egzersizlerini öneriyoruz. Kegel ne demek? Daha önce bununla ilgili olarak Ayça Hanım'la bazı videolar çekmiştik. Pelvik tabanı kaslarını güçlendirme egzersizleri. Bir kadının pelvik tabanı zayıfsa orgazm olamaz. O orgazmik sıçramayı yaşayabilmesi için kadının pelvik taban kaslarının güçlü olması lazım. Pelvik taban kaslarını nasıl güçlendireceksiniz? Kegel egzersizleriyle. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekmiştik. Linki arkadaşlarım aşağıya videonun kenarına ya da alt kısmı açıklama kısmına muhtemelen koyacaklardır. Oradan Ayça Hanım'la yaptığımız Kegel egzersizlerini nasıl yapabilirim, pelvik tabanımı nasıl güçlendirebilirim? Oradan izleyebilirsiniz. Pelvik taban kaslarınızı güçlendirdiğiniz zaman o zaman orgazmik sıçramayı yaşayabilirsiniz. Kadınlar sıklıkla söylüyorlar, diyorlar ki hocam haz hissediyorum. Çok güzel ıslanıyorum, çok güzel doyum yaşıyorum. Yani pilotodan bahsediyor, piloto fazından ama orgazm olamıyorum. İşte biz buna orgazmik sıçrama diyoruz. Orgazmik sıçrama için o kanla dolan genital alanda pelvik taban kaslarının sıkılması gerekiyor ki kadın o sıçramayı yaşayabilsin. Kasları güçlü olmayan kadın da orgazmik sıçramayı yaşayamaz. Kegel egzersizlerinde mutlaka her gün hayatınıza 5 dakika uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer tedavi de hyaluronik asit tedavileri. Hyaluronik asit dediğimiz bir dolgu maddesi var ama bu çok yüksek volümlü dudak dolgusu gibi değil, daha düşük volümlü. Bunu G noktası denilen alan var ya, aslında burası bir nokta değil, bir alan, orgazmik platform. Buraya hyaluronik asit dolguları uygulayarak penis penetrasyonu sırasında yüzey temasının ve sürtünme hissinin artmasına bağlı da kadın orgazmik sorunlarda kesinlikle etkin çözümler elde ediyoruz. Bunlar daha çok organik problemler, işte vajina genişlemesi var, eskisi gibi duyarlılığını kaybetmiş, daha ileri yaşta uyguladığımız ya da cinsel terapiye ek olarak uyguladığımız tedaviler. Ama aslında primer orgazmik disfonksiyonu olan yani hiç daha önce orgazm olmamış kişilerde tek başına çalışan tedaviler değil. Bu söylediğim tedaviler eskiden daha kolay oluyordum ama şimdi zorlanıyorum hocam dediğimiz hastalara yaptığımız tedavilerdir. Orgazmik disfonksiyonu olan, hiç daha önce hayatında orgazm olmamış kişilere tek başına değil cinsel terapiyle beraber yapıldığında kısa sürede kadını orgazma ulaştıran tedaviler. Peki cinsel terapilerden biraz bahsedelim. Cinsel terapilerde birincisi, karı koca gittiğiniz bir cinsel tıp uzmanı ya da işte bir psikoloğa size bazı eğitim videoları verecekler. Bunlar pornografik içerikte ama porno sektörünün çektiği videolar değil. Daha böyle cinselliği öğrenmeye dayalı videolar olacak. Yani güzel sevişme sanatı da diyebiliriz. Size bilgilendirmeniz için bazı kitaplar verecekler. Karı koca birlikte okuyacağınız. Şimdi ben bu kaynakları bu videonun bitiminde aşağı yazıyor olacağım. Okumak isteyenler mutlaka alıp okusunlar. Hem çift ilişkinize hem de bireysel kendi cinsellikle ilgili öğrenmek istediğiniz şeylere doğru kaynaklardan ulaşmanızı sağlayacak. Sonrasında şimdi bu kitapları paylaşacağım. Mutlaka alıp hani ihtiyacınız varsa doğru kaynaklar çünkü yanlış siz bilgilerden koruyacak doğru bilgileneceğiniz kitapları paylaşacağım. Bu arada bir kitap hazırlıyorum. Yakında çıkacak.
Buradan size ilk duyuruyu yapmış olayım. Yine böyle doğru bilgileri edineceğiniz bir kaynağa daha kavuşmuş olacaksınız. Sonrasında diyelim ki cinsel tıp uzmanı size kitaplar verdi, videolar verdi. Sonra sizler için ayrı ayrı değerlendirme görüşmeleri ve ayrı ayrı testler yapıyor. Sizi tanımaya yönelik, geçmiş hikayelerinizi, cinsel hikayelerinizi, aile hikayelerinizi anlamaya yönelik bazı testler ve ölçekler kullanıyor. Ardından belki size işte kadınlara jinekolojik muayene, erkeklere ürolojik muayene önerebiliyor. İşte bu öyküler alınırken bireysel görüşmeler sırasında yaşanılan sorunun nedeni keşfedilmeye çalışılıyor. Neden bulunduğu zaman çözüm yolları o noktada hem kadına hem erkeğe hem çifte sunuluyor. Ve kişilere özel hazırlanan tedavi planı çerçevesinde cinsel terapi süreçleri başlatılıyor. Yani herkese aynı tedavi olmuyor. Onun için de herkesin geçmiş yaşantısı farklı. Herkesin geçmiş dönemdeki birliktelikleri, partner ilişkileri, cinsel hayatı, travmaları, aile ilişkileri farklı. Ondan dolayı da tedavi de farklı oluyor. Fakat temel olarak sorunun nedeni bulunduğu zaman çözüm de %100 bulunmuş oluyor. Yeter ki sorunun nedeni olsun. Sorunun nedeni de genellikle çocukluk çağında duyduğumuz o yanlış inançlar, yanlış mitler, zihnimizde olan yanlış kavramlar oluyor. Doğru kavramlar, doğru bilgiler için onun için bu aşağıda paylaştığım kitapları okuyor olun. Benim hazırladığım kitabı okuyor olun ki cinsel terapistlerin kapısını boşu boşuna çalıp ayrıca bir de para harcamayın. Kendi kendinize okuyarak da sorununuzu bu noktada hafif sorunları çözebilirsiniz. Şimdi yapılan tıbbi araştırmalar ne göstermiş biliyor musunuz? Boşalma ve orgazm sorunlarının en sık görülen nedeni cinsel bilgisizlik. Onun için diyorum önce bilgilenin, doğru kaynaklardan doğru bilgileri alın. Bu bilgisizliğinizi kapattığınız noktada sorunlarınız çözülmezse o zaman çift olarak cinsel terapiste gidin. Bir de şunu öğrenmenizi istiyoruz. Kadınlar kendi genital anatomisini öğrensin istiyoruz. Erkekler kendi genital anatomisini. Yani vulva nedir? Labia nedir? Vajina nedir? Himen nedir? Üretra nedir? Yemin ederim bizim ülkemizde kadınlar bir rahimdir diye tutturup gidiyorlar. Vajinaya da rahim diyorlar. Doğum yaptıkları yere de rahim diyorlar. Vulvaya da rahim diyorlar. İdrar yaptıkları yere de rahim diyorlar. Yani o kadar çok böyle genital anatomiden bir haberiz ki. Önce kendi genitalimize bir bakalım. Ayna koyalım karşımıza. Bir kendi genitalinde anormal bir renk değişikliği olsa fark etmeyeceksin. Her gün yüzümüzü yıkıyoruz. Ama genital bölgemizi sadece tüylerin alınmasından ibaret olan bir alan gibi görüyoruz. Onun için önce kendi genital bölgemizi bir tanıyalım. Sevgili kadınlar, bu noktada sevgili beyler, kadınlar özellikle lafım size, beyler çünkü kendi genitallerini tanıyorlar. Sevgili kadınlar, kendi genital bölgelerinizi mutlaka tanıyın. Bilmiyorsanız da bununla ilgili eğitim videoları var. Bunu size terapistleriniz verebilir. YouTube'da bazı kaynaklar var. Benim videolarım var, animasyon videolarım var. Oraya da şimdi arkadaşlarıma söyleyeyim, linkler koysunlar. Genital bölgelerinizi bu şekilde görerek hangi bölge nedir en azından isim olarak bilmeniz gerekiyor. Bunları bildikten sonra zaten mevcut sorunun çoğu çözülmüş oluyor. Eşinizle yaşadığınız çift problemleri de bazen orgazm sorunlarına neden olabiliyor. İşte eşiniz anlayışsızdır, kabadır, erojen bölgeleri uyarmayı bilmiyor, ön sevişmeyi bilmiyor, siz utanıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. İşte o noktada da çiftin arasında ilişkisini güçlendirmesini istiyoruz. İşte sıkıcı, monoton giden bir ilişki varsa o flört dönemindeki bir ilişki dönemine tekrar girmeniz noktasında destekler olunuyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Yani illa size bir psikoloğun verdiği ödevleri uygulamak zorunda değilsiniz. Tekrar yeniden o flört döneminizi hatırlayıp bu noktada birbirinizden bu yaşantıyı birbirinize sunabilirsiniz. Bence çok da zor değil bu konu. Ama aşamayacağınızı düşünüyorsanız, çok daha büyük problemleriniz var, artık yüz yüze bakamıyor durumdaysanız o noktada tabii ki bir destek almanızda yarar var. Sevgili kadın, şimdi diyelim ki senin orgazm olmanı engelleyen, boşalmanı engelleyen duyguların neler? Bunları bulmak gerekiyor. Bu bağlantıları kurmak ve sonra bunları söze dökmek gerekiyor. Emin olun bu bağlantılar bulunup konuşulması bile o baskılanan dürtünün
suçluluk, günahkarlık duygularının salınmasını ve kadının kendini özgür hissetmesi sağlanıyor. Onun için de bu öyküleri bastırmak, hatırlamamak yerine hatırlayıp yüzleşmek aslında sorunun çözümünde size yardımcı olacaktır. Bir sonraki de benim en sevdiğim şey çifte aşk oyunları veririz. Aşk oyunları erotik masajları içeren, erotik kıyafetleri içeren, erotik oyuncakları içeren, daha önce cinsel repertuarlarında olmayan farklı davranışları, bazen de erotik sexting dediğimiz erotik mesajları içeren ödevler veririz. Ve bunlar aslında çiftin duygusal yakınlaşmasını, ruhsal yakınlaşmasını ve orgazmik disfonksiyonunu yerine getirir. Kısacası bir temizlik, bir bilgilenme, bir arınma dönemi. Bazen işte bu orgazm sorunları aslında sizin güzel sevişmeyi de öğrendiğiniz bir süreç olabiliyor. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır olayı. Bu sorunuzdan dolayı ayrılmak, kavga etmek, aldatmak yerine sorunun çözümüyle çok daha keyifli, güzel sevişmeyi öğrendiğiniz, güzel sevişme sanatını öğrendiğiniz bir sürece girip çok daha uzun soluklu, mutlu bir evlilik yaşayabilirsiniz. Başka ne tür tedavi var? Şimdi bazı ilaçlar var cinsel istek arttırmak amaçlı. Bunları daha öncesinde konuşmuştum. O videolara ulaşabilirsiniz. Alt tarafta işte maca bitkisi, ginseng bitkisi. Ama bu bahsettiğim tedavileri primer tedavi olarak görmüyoruz. Çünkü ilaçlar sorunu kökünden çözmüyor. İlaç kullanımı kadını geçici boşalmaya yöneltebiliyor ama sorunu kökten çözmediği için de biz daha çok cinsel terapiye ek olarak bu ilaçların kullanımını öneriyoruz. Yani bir böyle sihirli damla yok arkadaşlar. Kadın azdırıcı damla, kadın bilmem ne. Böyle bir sihirli damla yok. Hiçbir şekilde bunlara tamah etmeyin. Para tuzağı bunlar. Bunun yolu bilgilenmekten, genital bölgeleri tanımaktan, öğrenmekten geçiyor. Birbirinize karşılıklı anlatmaktan geçiyor. Cinsel sorunlar çiftin karşılıklı depresyonuna neden olabiliyor. Velhasılı gidip de klitoris büyütme, klitoris uyarma bilmem ne falan ameliyatlarına da girmeyin. Klitorisin böyle bir ameliyatı yok. Ancak şu olabiliyor, labioplasti ile beraber klitorisin yanında hutlar varsa onlar düzeltilip daha estetik bir hale getiriliyor. Ama cinsel istek, uyarılma, orgazm olabilmek için gidip klitorisin başındaki deriyi aldırmayın. Klitorisin üstündeki o deri nemlenmesini sağlıyor. Kurumaması gerekiyor hassas ve duyarlı olabilmesi için. Eğer o deriyi alırsanız keratinize oluyor, duyarlılığını kaybediyor, hissedemiyor kadın. Velhasılı böyle bir ameliyat tekniği de yok. Buradan da yani bir vajinal orgazma ulaşacağım, klitorisime dokunacağım böyle bir teknik yok. Bunları da aldanmayın. Ama ne yapılabilir? İşte G nokta dolgusu yapabilir, PRP yapabilir, vajinal lazer uygulamaları cinsel terapiye ek olarak sizin elinize güçlendirebilir. Bunu da burada söyledikten sonra bir videonun daha sonuna geldik efendim. Ben konuşmayı çok seviyorum, anlatmayı çok seviyorum. Umarım bu anlattıklarım size de ışık oluyordur. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle.